Şimdi burası İran yolu ya. Yani İran'a gittiği için adı İran yolu değil mi bu? Hayır. Ve şu anda Doğankent ilçesine giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi vadi gayet dar. Bizimkiler şu karşıda, Ruslar bu karşıda. Kaç kuruş oldu? 150. İşte gördüğünüz gibi bir taraftan otlar kurumaya başlamış. Başka yerde yaban mersini derler. Nereye? Yaylaya gidiyor. Ne yapacaksın yaylada? İşim var, gezeceğim, hava alacağım. Ben de geleyim o zaman. Ya gel. Dur az bekle dur geleceğim. Mete Yollarda kanalından merhabalar. Tek başına yaylaya giden vatandaş artık 5 kişi. 5 kişi birlikte yaylaya gidiyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Evet, nihayet köy yolundan Doğankent yoluna, yani İran yolu deniyor bu yola. İran yoluna şu an ulaşmış vaziyetteyiz. Abi nasıl? Yola şu anda döndük. Bugün yaylaya, obamıza Kürtün üzerinden gideceğiz. Kürtün ilçesi üzerinden. Yolda da bazı yerleri ziyaret edeceğiz. Müziği niye kıstın? Ha burada şehit var. Nerede? Ha, önümüzde hemen. Bu şehidin hikayesi neydi ya? Az dur madem, az dur bakayım. Sağ. Bak burada 2 asker şehit var. İnelim. Rifat yok yalın. Bu iki şehidimiz Kürtün jandarmada görev yapan iki er yukarıda bir suçlu almaya gidiyorlar. Suçluyu alıp gelirken dönüşte tabii bu Haşit Irmağı'ndan geçecekler. Haşit Irmağı'ndan geçerken yani köprüden yakaladıkları suçlu bunların iri yarı bir adammış zaten. İkisini birden köprüden derya atıyor ve bu askerler sel sularına kapılıp vefat ediyorlar. İşte bu görmüş olduğumuz köyün kenarında, dere kenarında o zaman adamları buluyor. Şu gerimizdeki viraja defnediyorlar. Yani kaldırıyorlar bunları. Bunun ortaya çıkışı ise bundan 30 yıl önce, işte 70'li yıllarda bu yol yapılırken dozer burada yol yapım çalışmalarına başladığı zaman bu virajda kırıp geçemiyor burayı. Bir tane dozer arıza yapıyor. İkinci bir dozer getiriyorlar. Dozer o da arıza yapıyor. Bu köyde dini bütün bir adam var. Ona gidip soruyorlar. Hocam bu neyin nesi işte falan. Adam diyor ki burada değil şehit var. Siz diye şehidin mezarını diye çalıştığınız için diyor oradan geçemediniz. Ne olacak? Çaresi nedir? Çaresi adam diyor ki siz bu mezarın alt tarafına bir mezar yapın. Boş bir mezar. Onlar oraya girer yolumuzu da yaparsın diyorlar. Buraya boş mezar yapıyorlar. 2 kişilik mezarı. İçi boş. Birkaç gün sonra yol çalışmaları devam ediyor. Buradan yapıp geçiyorlar. Yani bu iki askerimizin ruhu buradaki mezara kendiliğinden taşınmış. Hikayesi bu. Yol hakkında. Şimdi burası İran yolu ya. Yani İran'a gittiği için adı İran yolu değil mi bu? Hayır. Nasıl hayır?
Ben öyle biliyorum. Bu yol yokken İran Avrupa'dan mal alıyordu. Bu mallar genellikle traktördü. Traktörler gelip Giresun limanına yıkılıyor. Buradan kamyonlarla beraber İran'a gidiyor. Ama gittiği yol Çepinkaracaoğlu'ndan daha uzak olduğu için İranlılar gelip bakıyor. Biz diyorlar finansman olalım. Bu yolu yaptıralım. Hem daha kısa hem zamandan hem yakıttan tasarruf ederim diyorlar. İşte 76-77 yıllarından başladı, işte 80 yıllarında bitti bu yol. Ve buradan İran'a her gün onlarca Giresun limanından yüklenen malzemeler, genelde traktör, iş makineleri İran'a gidiyordu. Ondan dolayı bu yola İran yolu dediler. Ve bu yol işte Erzurum Ağrı üzerinden İran'a kadar, hatta oradan da devam edip gidiyor, işte İpek yolu. Yani çağımızın İpek yolu. Bu yolun onarılması ve genişletilmesi için bir proje yapılmış bakanlık. Ulaştırma Bakanlığı Torul'la Tirebolu arasında 36 tünel, bilmem 4 tane viyadük ile beraber bu yolun genişleme çalışmaları yapılacak. Yani öyle bir proje var. Ama tabii bu devlet politikası ne zaman başlanır bilemiyoruz. Onu da bekliyor. Şu an karşımızda görünen baraj, yapı aslında Doğankent Hidroelektrik Santrali ve şu anda Doğankent ilçesine giriş yapıyoruz. Doğankent, Tirebolu'yu iç kesimlere bağlayan bir ilçemiz, Giresun'u iç kesimlere bağlayan bir ilçemiz. Asıl ismi buranın Harşit'tir. Biz Harşit olarak biliyoruz. Hani şurada sağımızda ırmak var. İsmini buradan alıyor. Bu Harşit ırmağı da ta Boğuk Dağı'ndan doğar. Gümüşhane'nin Tirebolu'dan denize dökülür. Harşit savunmasında da 1916 yılında Ruslara karşı çok önemli bir savunma hattıydı burası. Harşit savunması diye geçer bu savunmanın adı. Ama Harşit nehrinden dolayı, yani sağımızdaki ırmaktan dolayı alıyor ismini. Buraya da Harşit diye bir mahalle kuruluyor işte. Yani Tirebolu'nun bir köyüydü burası. Asıl gazi olması gereken şey varsa o da Tirebolu'dur. Çünkü buraların savunmasını, planlamasını, stratejisini hazırlayan Tirebolu'da Askerlik Şubesi Başkanı 110. Alay Komutanı Hüseyin Avni Alparslan Bey'dir. Allah ruhunu şad etsin. Amin. O olmasaydı Ruslar bu dereyi geçecekti. Ruslar daha sonra diyor ki burada 18 ay direniyorlar. 18 ay boyunca diyor ki hani diyor 3 günde diyor biz buraya geçecektik diyor. 3 ay oldu diyor. 6 ay oluyor. 1 yıl oluyor. Derken 18 ay boyunca bizim dedelerimiz bu ırmak boyunda Rusları durduruyor. Aha gördüğünüz gibi vadi gayet dar. Bizimkiler şu karşıda, Ruslar bu karşıda. Aradaki mesafeyi ölçün. Takdir size kalmış bir şey. Şu anda su barajlarda olduğu için Haşit'te su da kalmadı. Ha, o zaman tabii ki su çok daha fazla. O zaman çok fazla su. Bir de şu var. Ruslar Haşit kıyısına geldiği zaman eski ninem, babaannem öyle anlatırdı. Geldikleri gün ne hikmetse bizim köyden Ağustos ayının 17'sinde geçiyorlar.
Bizde orak kirazı vardı. Onu kirazı ben de biliyorum. Büyük bir kiraz ağacıydı. Babaannemden ekmek istemiş. Rus askerleri aç kalmış. Yok demiş. Ekmeğimiz yok. Ve o gece de işin garip tarafı bir kar yağıyor. Ağustos ayında kar yağar mı? Allah yağdırıyor işte. Kar yağıyor. 1 metreye yakın kar yağmış. Bu kar sabahleyin işte bizim evin kapısına geldikleri zaman babaanneme diyorlar ki işte bize işte ekmek ver, yemeyecek ver, aç kaldık. Babaannem de diyor ki bokumu yiyin diyor. Hem bizi diyor öldüreceğiniz hem size ekmek mi vereceğim diyor bunlara. Tamam mı? Bir tanesi bu anneme bir tüfek dipçiği vurmuş. Babaannem karın arasına gömülmüş. Çıkıyor bunlar kiraz ağacına. Kiraz yiyorlar. Tüfeklerini karın içerisine sokuyorlar. Dikliyorlar yani. Hava açmış. Yani bulut yok. Güneş geliyor. Ağustos sıcağı. Babaannem derdi ki onlar yarım saate yakın dedi ağaca çıktılar dedi. Kiraz yediler dedi. Ağaçtan inene kadar dedi tüfekler dedi yere düştü dedi. Yani kar eridi. Güneş gelip de bu karların erimesi nedeniyle bu Harşit Irmağı öyle bir taşıyor ki yatağına sığmıyor. Bunlar da tabii buraya geliyor, karşıya geçecekler, geçemiyorlar. Bizimkiler köprüler de yıkmışlar bu tarafa geçmemeleri için düşman askerinin. Ama direnin karşısında işte Çepnin boyu Giresun beyleri siperdeydi. Olaylar bundan ibarettir özetle. Kürtü. Var. O sene doğru gidiyor şimdi. Tamam. Tamam geliyor. Şu an Kürtün ilçesindeyiz. Evet. Çarşamba günleri buranın pazarı. Çarşamba günleri buranın pazarı oluyor. İşte genelde ekmek, buğday ekmeği yapıp satarlar burada. Meşhur bir ekmektir. Özel yapılıyor. İleride Araköy var orada. Sıcak sıcak. Oradan ver bakalım. İçini ısıtır. Sağlık böyle biraz daha yüksek. Bu yarı temperatur. Çeviriyor. Ha çeviriyorsun. Ya bozulur bu boy. Acılı mı olsun? Salim Salim'in şeyini zaten Abi bereket versin. Allah şükür versin. Turşuluk biber verir misin abi? kaç kilo? Değerli abim buyurun. Afiyet şeker olsun. Hayırlı günler sizin olsun. Çekirdeksiz. Bu Erzincan üzümü. O da yeni başladı. Ondan verebilirim. Bu mu? He. Abi buyur abi.
çok. Tadına bakabilirsin abi. Senin zarara sokmayayım dur. O yiyebilirsin. Zarar olmaz. Daha iyi olur benim için. Kaç kuruş aldın? 150. Bunlar da aynı peynir mi bunlar? Hangisi abi? Yok yok. O farklı abi o. Yoğurtlu çekerek peynir karışık. Çağla. Hamı da kes de ver bak. Deyince geçmiş olsun. Hangisini? Vallahi koy ama çok karışık burada. Koy bir yere. Dayı 125 lira ne dersin? Evet, şu anda Kürtün ilçesinden ayrıldık ve birazdan yayla yollarına doğru sapacağız. Evet, şu anda Kürtün'den ayrılmıştık ve Gümüşhane yolundan ayrılıyoruz. Yayla yollarına doğru Kazıkbeli yayla yoluna sapıyoruz şu anda. Tirebolu Doğankent Kürtün tarafı burasıydı. Biz şu aşağıdaki şu virajdan bu yola saptık. Şöyle devam edip hemen barajı görüyorsunuz. Barajın alt tarafından doğru buralara yükseldik. Elbette bu bölgede bol bol kuşburnu görebiliyorsunuz. Evet, artık yavaş yavaş çam ağaçları gözükmeye başladı ve iklim de değişti. Bu arada artık biraz da sis görüyorsunuz. Tabii biz sis demiyoruz bu bölgede, duman diyoruz. Yani aslında şu anda bulutların içine girmiş olduk. Zaten çiğse de başladı. Çam ağaçları şu anlama geliyor. Artık burada iklim değişmeye başladı. İğne yapraklı, daha sert havalara dayanabilen ağaçları artık göreceğiz. Ve geniş yaprakları ağaçlara artık veda ediyoruz. Şunu da söyleyebiliriz. Artık fındık da buradan yukarıda büyümüyor. Zaten görüntüden anlıyorsunuzdur. Sadece çam ağaçları gözüküyor. Bu ağaçlar birbirini çekiyor. Hızlı büyüyorlar. Yani 300 yıl. Normalde 150 yıl derler eskiler. Yani yetişmesi, şu hale gelmesi ağaçların 150 yıl. Burada değil, Örümcek Ormanı'nda 500-600 yıllık ağaçlar vardı. 600 senede bir ağaç büyütüyoruz ama bazı densizler bir kirpi çakıp atıyor ormana, yakıyı 5 dakikada kül ediyor. Ormanlarımızı sevelim ve koruyalım. Hainlere göz açtırmayalım. Artık ilk obamızı gördük diyebiliriz. Çam ağaçları yavaş yavaş sona eriyor. Artık tamamen kendini çimenlere, çayırlara bırakıyor diyebiliriz. Bu taraftan geldik ve yukarı doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz çiçekler halk dilinde vargit çiçekler olarak adlandırılır. Bu çiçekler bu yaralarımızda açmaya başladıktan sonra genelde otlar, çimenler kurur. Kurumaya başlar. Vatandaşlar otlar kuruyunca hayvanlarını besleyecek duruma gelemez, yani besleyemezler. Bundan sonra yavaş yavaş daha aşağılara giderler, yani köylere geri dönerler. İşte gördüğünüz gibi bir taraftan otlar kurumaya başlamış. İşte Eylül ayına itibaren bu vargat çiçekleri açıyor. Artık buradan göçün gidin demek. Bu ileride viraj güzel mi acaba? Böyle güzel bir yer. Ağaç başından bulamıyor. Ağaç başından.
Evet. Şu anda Bolat Ormanı'ndayız. Başka yerde yaban mersini derler. Likarpa derler. Bizim burada ise biz çal çilek deriz. Olduğuna şifa kaynağıdır. Kansere falan da iyi geldiği söyleniyor. Kansere, prostata, halk dilinde. Biz eskiden küçüklüğümüzde dedem bizi buralara getirirdi. Bunlardan toplardık, yerdik. Artı bundan reçel yapıyorlar. Hoşafını yapıyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar. Hatta baharda bu yapraklar yeni açarken şu haliyle bunların toplanıp çorbası yapılıyor. Biz çok yerdik eskiden. Şu yaprakların toplanırdı. Gördüğünüz gibi şunların çorbasını yapardı annem bize. Şimdi daha kalmadı. Daha millet biraz asotikleşti, yani sosyeteleşti. Daha kimse bundan çorba yapıp yemiyor. Ama bunun çorbasını yediğimiz zaman ya kendimizi böyle beton gibi hissederdik. Koşardık, acıkmazdık. İşte benim de yaylaya geliş sebebim bunlar. Yoğurt yemek, süt yemek, koyun geçi yoğurdu yemek. Şimdi obaya vardığımız zaman da bizim bir arkadaş var, onun keçileri sağacak. Onun sütünü içeceğiz, yoğurdunu yiyeceğiz. Yani doğal hayat, doğal yaşıyorsun. Böyle şehrin gürültüsüyle, patatesiyle işin yok. Mis gibi ormanların arasında böyle çam kokularını çeke çeke insanın nefesi açılıyor. Şimdi bu bizim çam ağaçlarımızda görüyorsunuz bak. Bunlar şu anda akındık hali. Bak, akındık deriz biz bunlara bak. Çamdan uzar gider. Ve buralarında olgunlaşır. İşte bu bildiğimiz sakız. Şunlardan toplayıp sakız yapıp çiğneriz. Ne bileyim, her türlü hayat burada. Ben ne yapayım şehre? Evet. Sakızlarımız da olmak üzere. Bir 10-15 gün sonra bunlar da hep sakız haline gelir. Bismillah. Kendi fazla demir koyma. Ulan İbrahim, geçileri sağmadın mı? Sağdım abi, ne demek ya? Ben çay içmiyorum, ben süt içeceğim. Sütü ben mi getiriyormuşsun dedin? Nerede sütü getir? Ali abiye sütü getir. Süt var. Buyur. Oo, mis geçi sütü. Oldu da Afiyet geçi olsun. sütü. Çay ne edeceğim ben bu dağın başında Süt ya? içe, süt içsin, getir sütü. Çay içse, çay içsin. İnek sütü de var. İnek sütü de Yok, var. geçi sütü. İlaç. Doğru, kendisi ekim. Kendisi yıkım, sütü hekim. Sütü ekim. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun Hayri abi. İç.
Ölmüş mü? Nasıl? Orada duruyor. Vallahi küçük müdür yani. Kısa duruyor.